Vakti zamanında karla buzun dost olduğu, rüzgarın türküler söylediği bir dağın eteğine saklanmış küçük bir kasabada aklı fikri icatlarda bir adam yaşarmış. Adı Olaf'mış. İşi gücü hayalmiş. Yaptığı her şey biraz komik, biraz da masalmış. Bir zamanlar karlarla kaplı bir dağın eteğinde yer alan Brumervik adında küçük bir kasaba vardı. Brumervik kasabası kışıyla meşhurdu. Öyle ki bu kasabaya yolu düşen her seyyah, kışın burada gerçek bir hayatta kalma mücadelesi olduğunu söylüyordu. Ancak kasaba halkı bu duruma alışmıştı. Evinin çatısında 1 metre kar biriken, sabah işe giderken yolunu kürekle açan ve hatta sütün donmaması için kediye mont giydiren Brumervikliler, bu sert kışa gülünç yöntemlerle karşılık verirdi. Bu kasabanın en renkli siması ise Olaf Bergström idi. Olaf, 40'lı yaşlarının ortasında iri yapılı, kocaman bir kahkaha atan ve aklında sürekli saçma sapan fikirler olan bir adamdı. Olaf'ın en büyük özelliği, hiçbir şeyin normal yoldan yapılmasına razı olmamasıydı. Bir çatı mı temizlenecek? Olaf bunun için bir kar süpürgesi icat ederdi. Ancak bu süpürge bir şekilde rüzgarla beraber çalışıp çatıdaki karı komşusunun penceresine savururdu. Bir gün Brumervik'te kış, tarihinin en soğuk günlerinden birini yaşadı. Kar, kasabanın meydanında 2 metreyi geçmiş, dondurucu rüzgar insanların burunlarının ucunu hissizleştirmişti. Kasabanın tek kahvesi olan Carson'un kulübesi, her zamanki gibi kasabanın dedikodu merkezi haline gelmişti. İnsanlar sobanın başında oturmuş, kışın getirdiği yeni zorlukları tartışıyordu. Hilda, bugün tavuğumun yumurtası donmuş. Tavuk bile şaşkın, ne yapacağını bilemiyor. Karl, ah Hilda, senin derdin tavuk yumurtası mı? Benim süt varilimin kapağı o kadar sıkışmış ki, sabah baltayla açmak zorunda kaldım. Erik, hepiniz boşuna şikayet ediyorsunuz. Olaf'ın şu yeni çatı temizleyicisi yüzünden karlar doğrudan bacama doldu. Dumanla beraber kar yutuyorum artık. Kahvehanede gülüşmeler başladı. Tam bu sırada kapı büyük bir gürültüyle açıldı ve içeri Olaf girdi. Üstü başı kar içinde olan Olaf, kocaman kürklü şapkasını çıkararak şöyle bağırdı. Olaf, arkadaşlar, Brumervik'in kış sorununu sonsuza dek çözmenin bir yolunu buldum. İnsanlar kahkahalarını tutamayarak Olaf'a baktı. Kasabanın ileri gelenlerinden olan yaşlı Margit teyze, sobanın yanından ona doğru başını salladı. Margit, Olaf, bir çılgınlık yapmayacaksan lütfen fikrini bize anlat. Ama söyleyeyim, son fikrin yüzünden Erik'in evi hala kar kokuyor. Olaf, kürklü montunu çıkartırken ciddi bir ifadeyle konuşmaya başladı. Olaf, dinleyin beni. Hepimiz yıllardır bu karla mücadele ediyoruz. Ama neden kardan kurtulmak yerine onu yönetmiyoruz? Ben Brumervik'in ilk kar trenini yapmaya karar verdim. Evet, yanlış duymadınız. Bu trenle karı toplayıp kasabanın dışına taşıyacağız. Kahvehanede kısa bir sessizlik oldu. Ardından herkes kahkahalara boğuldu. Hans, kahvenin diğer köşesinden Olaf'a seslendi. Hans, Olaf, senin gibi bir dahiye ihtiyacımız var ama kar treninin lokomotifi de mi sen olacaksın? Olaf, gülün gülün ama bu fikir işe yarayacak. Sadece birkaç gönüllüye ihtiyacım var. Erik kahvesini bir yudumda bitirdi ve Olaf'a meydan okur gibi baktı. Erik, ben varım Olaf ama yine bir çılgınlık çıkarırsan seni Carson'un sobasında ısıtacağım bilesin. Böylece kahvehanedeki birkaç kişi Olaf'ın projesine yardım etmeye karar verdi. Ancak hiçbirinin aklına bu kar treninin Brumervik halkına
yepyeni ve çok daha gülünç maceralar yaşatacağı gelmiyordu. Olaf, projesi için hummalı bir şekilde çalışmaya başladı. İlk işi, eski kasaba değirmeninden arta kalan tahtaları ve demirleri toplamaktı. Brommervik halkı, Olaf'ın sokak sokak dolaşıp kar treni için malzeme aramasını izlerken işin ciddiyetini anlamaya başladı. Hatta bazıları bu garip girişimin başarısızlığını görmek için heyecanlanıyordu. Bir haftanın sonunda Olaf, kasabanın meydanında yamuk yumuk bir demir yığınıyla insanların karşısına çıktı. Yanında gönüllü ekibi vardı. Erik, zoraki gönüllü ama başına geleceklerden habersiz. Hans, laf olsun diye katılan ama eğlenmeye kararlı ve kasabanın en meraklı çocuğu Liljohan her şeye burnunu sokmayı görev edinmiş. Olaf, kasabanın orta yerine bir platform kurmuş, bu garip aracını tanıtmaya hazırlanıyordu. İnsanlar meydanda toplanmış, çaylarını ellerinde tutarak bu büyük buluşu izlemeye koyulmuşlardı. Olaf, yüksek bir taşın üstüne çıkarak, "Brommervik halkı, işte kar treni, beyaz ejderha. Bu harika makine karı toplar, sıkıştırır ve kasabanın dışına taşır. Böylece çatılar, yollar ve bacalar sonsuza dek temiz kalır." Beyaz ejderha, bir ejderhadan çok eski bir araba kasasıyla bir kızak karışımı gibi görünüyordu. Arkasında devasa bir fan vardı. Olaf, bunun karı toplamak için kullanılacağını iddia ediyordu. Ancak fan, eski bir yel değirmeninden alınmış ve elle çevrilen bir mekanizmaya bağlıydı. Hilda, kalabalığın içinden bağırarak, "Olaf, o fan çalışırsa hepimiz havaya uçacağız. Margit teyze, ya da karla birlikte biz de taşınırız, kim bilir." Bu sözler halkı güldürse de Olaf ciddiyetini koruyordu. Ekibine döndü ve ellerini çırptı. Olaf, "Tamam arkadaşlar, iş başına. Erik, sen fanı çevireceksin. Hans, karı kürekle toplayıp trene yükleyeceksin. Liljohan, sen de makineyi dengeleyeceksin. Herkes hazır mı?" Herkes gönülsüzce yerini aldı. Fan çalıştırıldığında beyaz ejderha büyük bir gürültüyle sarsılmaya başladı. Çarklar dönüyor, fan rüzgar estiriyor ve kar devasa bir hortum gibi toplanıp trene doluyordu. Ancak işler Olaf'ın planladığı gibi gitmedi. Fan hızlandıkça toplanan karlar kasabanın meydanına değil, ters bir şekilde havaya püskürmeye başladı. Hans, "Olaf, bu şey kar toplamak yerine üstümüze kar yağıyor. Sen ne yaptın böyle?" Olaf, Durun, bu sadece başlangıç, ayarları düzelteceğim." Olaf, fanın hızını artırmaya çalışırken mekanizma kontrolden çıktı. Fan dönmeye devam ediyor, bu kez çevredeki her şeyi içine çekiyordu. İlk olarak Erik'in şapkası uçtu, ardından Liljohan'ın küreği fanın içine sürüklendi. Erik, "Olaf, bu tren bizi de içine çekecek, şapkama elveda de." Liljohan, "Küreğim gitti, o benim dedemin yadigarıydı." Fanın gürültüsü kasabanın diğer köşelerine kadar ulaşmıştı. İnsanlar bu garip sahneyi izlerken kahkahalarla gülüyor, Olaf'ın kar treni Brommervik tarihine geçiyordu. Ancak işler daha da kötüleşti. Fanın topladığı kar bir şekilde sıkışıp trenin arkasındaki bölmeyi patlattı. Patlamayla birlikte içindeki karlar Erik, Hans ve Liljohan'ı adeta bir kar topunun içine gömdü. "Margit teyze, söylemiştim, Olaf'ın işleri asla planlandığı gibi gitmez." Sonunda Olaf, mekanizmayı durdurmayı başardı. Ancak meydan tam bir kar kaosuna dönüşmüştü. Karların altında kalan Erik, başını çıkararak Olaf'a baktı ve titreyen sesiyle konuştu. "Erik, Olaf, bu tren bir dahaki sefere beni işe almadan önce test edilmeli. Ya da daha iyisi,
asla bir daha çalıştırılmamalı. Olaf, ah bu sadece ilk denemeydi. Birkaç küçük ayarla her şey düzelecek. Halk Olaf'ın bu açıklamasına kahkahalarla karşılık verdi. Brumervik'te kar sorunu çözülmemişti. Ama kasabanın halkı kış boyunca konuşacakları yeni bir maceraya kavuşmuştu. Beyaz ejderhanın başarısızlığından sonra Brumervik halkı Olaf'ın projelerine olan inancını tamamen yitirmiş gibi görünüyordu. Ancak Olaf'ın hayal gücü tam gaz devam ediyordu. İcadının işe yaramadığına değil, yeterince geliştirilmediğine inanıyordu. Kasaba meydanındaki patlamadan 2 gün sonra Olaf, Erik'in kapısını çaldı. Olaf, "Erik, bu sefer her şeyi düzelttim. Kar trenine değil, kar roketine ihtiyacımız olduğunu fark ettim." Erik gözlerini ovuşturarak, "Kar roketi mi? Olaf, kafanı o fanın içine fazla mı soktun?" Olaf, Erik'in şüphelerini aldırmadan anlatmaya devam etti. Planı bu kez çok daha basitti. Büyük bir varilin içine kar doldurup altına yerleştirilecek bir ısıtma mekanizması ile bu karı eritecek ve buhar gücüyle karı kasabanın dışına fırlatacaktı. Erik, "Olaf dinle, bir varili patlatarak bu kasabayı tamamen yok edeceksin." Olaf, hayır, bu kez bilim var işin içinde. Hem Hans ve Lil Johan da projeye katılacak. Hadi Erik, kasabanın geleceği için bana yardım et." Erik derin bir iç çekti. Olaf'ın projelerine hayır demek kolay değildi. Olaf'ın inadı meşhurdu. Üstelik Erik, Olaf'ın çabalarının en azından kasabaya biraz eğlence kattığını kabul etmek zorundaydı. Olaf, eski kasaba değirmeninden bu kez kocaman bir varil getirmişti. Hans, varili doldurmak için sabaha kadar kar küremiş. Lil Johan ise ısıtma mekanizması olarak kullanılacak eski bir fırın bulmuştu. Fırın, Hans'ın annesine aitti ve Hans, fırını Olaf'a verirken içinden "Annem beni bu yüzden öldürebilir" diye geçirmişti. Kasabanın meydanı bu yeni icat için tekrar hazırlandı. Bu kez Olaf, ciddi bir güvenlik önlemi aldığını iddia ediyordu. Varilin çevresine iplerle sınır çizilmiş, halk da Olaf'ın yeni macerasını izlemek için bu sınırın arkasında toplanmıştı. Margit teyze, "Bu sefer de kar yerine Erik'i fırlatırsa şaşırmam." Hilda, "Belki de bu icat bizi gerçekten kar sorunundan kurtarır ama önce Olaf'tan kurtulmamız gerek." Kasaba halkı arasında kahkahalar sürerken Olaf, ekibini organize ediyordu. Olaf, "Tamam Hans, karları düzgünce yerleştir. Erik, fırını dikkatlice çalıştır. Lil Johan, sana söyledim, o iplerin arkasında duracaksın. Bu iş çocuk oyuncağı değil." Lil Johan, "Ama Olaf, ben patlama anını görmek istiyorum." Olaf, "Hayır, bu bilimsel bir çalışma, dikkatli olmalıyız." Her şey hazır olduğunda Olaf, meydanın ortasında büyük bir gösteri yapar gibi konuşmaya başladı. Olaf, "Brumervik halkı, işte kar sorunumuzun kesin çözümü, buhar gücüyle çalışan ilk kar roketi. Bu icat sayesinde kasabamız kardan kurtulacak ve tarih yazacağız." Halk merakla izlerken Erik fırını yaktı. Isınan varilden çıkan buhar sesi gittikçe yükselmeye başladı. Varil sallanıyor, içindeki kar buhara dönüşüyordu. Olaf, buharın basıncı artırmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. Ancak kısa süre sonra varilin altındaki fırından garip sesler gelmeye başladı. Erik, "Olaf, bu şey garip sesler çıkarıyor. Emin misin bu işi düzgün hesapladığına?" Olaf, "Tabii ki eminim. Bilime güvenin." Tam bu sırada varil büyük bir patlama sesiyle sarsıldı ve içindeki kar havaya fırladı. Ancak Olaf'ın hesaplayamadığı bir şey vardı. Fırlayan kar halkın üzerine yağıyordu. Hans, "Olaf, bizim üzerimize kar yağıyor. Bu roket bizi daha da fazla kara gömdü."
Margit teyze, söylemiştim. Olaf'ın icatları her zaman ters teper. Halk kahkahalarla Olaf'a bağırmaya başladı. Olaf, karla kaplanmış halde doğrulup kendini savunmaya çalıştı. Olaf, bu sadece küçük bir ayar sorunu. Bir dahaki sefere başaracağım, emin olun. Kasabanın meydanı yine karla kaplanmış, halk Olaf'ın bu yeni başarısızlığı hakkında konuşmaya koyulmuştu. Ancak herkes Olaf'ın inadına bir kez daha hayran kalmıştı. Çünkü Olaf her şeye rağmen pes etmiyor, Brumervik'in kış sorununu çözmek için her gün daha gülünç bir fikirle ortaya çıkıyordu. Roket felaketinin ardından Brumervik halkı Olaf'tan kısa bir ara bekliyordu. Ancak Olaf, aksine yeni ve çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu, Buzdan Kale. Olaf'a göre, Brumervik'in kış sorununu çözmek için yapılması gereken, karı ve buzu bir düşman olarak görmek yerine, onu bir dost haline getirmekti. Planı, kasabanın meydanında devasa bir buzdan kale inşa ederek, karı depolamak ve kışı eğlenceye dönüştürmekti. Kasaba halkı bu fikre önce gülüp geçti. Ancak Olaf'ın inatçılığı sayesinde birkaç kişi projeye gönülsüzce katıldı. Carlson'un kahvesinde projenin ilk toplantısı yapıldı. Olaf heyecanla, "Dinleyin arkadaşlar, buzdan kalemiz sadece bir çözüm değil, aynı zamanda bir şaheser olacak. Kasabamız bu kale sayesinde turist akınına uğrayacak ve zengin olacağız." Erik şüpheyle, "Olaf, roketin bizi kardan kurtarmak yerine daha fazla karla gömdüğünü unutmadın değil mi? Bu kale de bir felakete dönüşmesin." Hans gülerek, "Eğer Olaf'ın bir buzdan kale inşa edeceğini söylediklerini duyarlarsa, buraya turist değil gazeteciler gelir." Olaf, arkadaşlarının alaylarına kulak asmadı. Detaylı bir plan yapmaya girişti. Brumervik'in meydanında bulunan eski taş kuyuyu kalenin merkez noktası yapacak, kar ve buzdan yüksek duvarlar örerek bir kale görüntüsü yaratacaktı. Bu buzdan kale hem çocukların oyun alanı olacak, hem de karları bir araya toplayarak kasabanın sokaklarını temiz tutacaktı. Proje büyük bir hazırlık aşamasıyla başladı. Olaf, Carlson'un eski tahta küreklerini ve Lil Johann'ın aile yadigarı olan kızaklarını ödünç aldı. Erik ve Hans'a ise duvar ustası unvanı verdi. Kasabanın her köşesinden kar toplanmaya başladı. Kasaba halkı meydanda toplanarak çalışmaları izliyordu. Hans'ın kürekle karları duvar haline getirmesi, Lil Johann'ın kuyudan buz parçaları taşıması ve Erik'in sürekli Olaf'a itiraz etmesi oldukça eğlenceli bir manzara oluşturuyordu. Erik, "Olaf, bu buzdan kale gerçekten güçlü olacak mı? Ya çökerse?" Olaf, "Merak etme Erik, kış boyunca dayanacak. Ben hesapladım." Hans gülerek, "Evet, Olaf'ın hesapları meşhurdur. Geçen seferki roket de hesaplanmıştı ama kar altında kalan ben oldum." Bir haftalık yoğun çalışmanın ardından buzdan kale nihayet tamamlandı. Kasabanın meydanında yükselen kale aslında Olaf'ın söylediği kadar şaheser görünmüyordu. Duvarlar yamuktu, kuleler eğriydi ve bir kapısı bile yoktu. Ancak halk tüm bu absürtlüğe rağmen projeye büyük bir ilgi gösterdi. Açılış günü Olaf, kasabanın çocuklarına özel bir sürpriz hazırlamıştı. Kaleye giriş için bir buz kaydırağı yapmıştı. Bu kaydırak, kuyunun yanından aşağı iniyor, doğrudan meydanın ortasına varıyordu. Olaf, "Halkım, Brumervik'in ilk buzdan kalesine hoş geldiniz. Bu sadece bir kale değil, kışı bir eğlenceye dönüştürme yolunda ilk adımımızdır." Herkes, Olaf'ın konuşmasını alkışladıktan sonra çocuklar kaydırağı denemeye başladı. Ancak Olaf'ın inşa ettiği kaydırak, hızını Olaf'ın tahmin ettiğinden çok daha fazla artırıyordu.
Çocuklardan biri kaydıktan sonra hızla meydanın dışına fırladı ve Erik'in odun yığınının içine düştü. Erik, "Olaf, çocukları odunlarla donatmaya mı çalışıyorsun?" Olaf, şaşkınlıkla, "Sadece biraz fazla eğlenceli olmuş olabilir. Ama bak, hiç kimse sıkılmıyor." Tam her şey yolunda gibi görünürken, kalenin içindeki taş kuyu bir sorun çıkarmaya başladı. Olaf, buz duvarlarını çok yakından ördüğü için kuyunun basıncı artmış, su donarak genişlemeye başlamıştı. Kısa bir süre sonra kalenin bir köşesinden büyük bir gürültü geldi ve duvarlar yıkılmaya başladı. Halk panikle kaçışırken buz duvarları meydanın her köşesine yayıldı. Çocuklar kahkahalarla kaçışıyor, Erik ise Olaf'a bağırıyordu. "Erik, Olaf, bu kale değil, bir felaket anıtıymış." Hans, "Ama kabul edelim, kış festivali için oldukça etkileyici bir son oldu." Olaf yere oturmuş, kafasını kaşıyordu. Kalenin yıkıldığını görmek onu üzse de pes etmeye hiç niyeti yoktu. Kendine güvenle ayağa kalktı ve kalabalığa seslendi. "Olaf, bu sadece bir başlangıçtı. Bir dahaki sefer Brumervik'i bir buz şehri yapacağım. Bekleyin ve görün." Kasaba halkı Olaf'ın azmine hayran kalmış ve bir yandan da yeni felaket projelerini tartışmaya başlamıştı. Buzdan kalenin çöküşünden sonra Brumervik halkı Olaf'ın projelerine olan ilgisini tamamen yitirdiğini düşünüyordu. Ancak Olaf'ın kafası her zamankinden daha çok meşguldü. Bu kez büyük bir fikirle geri dönmeyi planlıyordu. Kendi tabiriyle bu, onun kışın krallığına son sözü söyleme projesi olacaktı. Buzdan rüzgar değirmeni. Olaf'ın amacı kışı sadece yönetmek değil, aynı zamanda onu Brumervik'in yararına çevirmekti. Planı, kasabanın kenarındaki eski yel değirmenini tamamen buzdan bir yapı haline getirerek rüzgar gücünü kullanıp ısı üreten bir mekanizma kurmaktı. Bu şekilde kasabanın meydanını ısıtacak ve Brumervik tarihine geçecekti. Karlsson'un kahvehanesinde Erik, Hans ve Liljohan ile son projenin toplantısını yaptı. Toplantının başında Erik açıkça pes ettiğini söyledi. Erik, "Olaf, bak, senin projelerinde yer almak çok eğlenceli ama artık kış bitmeden birkaç kemiğimizi kırmadan kurtulabileceğimiz bir plan istiyorum." Hans, "Evet, bu kez gerçekten çalışacağından emin misin? Çünkü roketten beri karnım hala kar tadında." Olaf, "Merak etmeyin, bu kez planım mükemmel. Rüzgar gücünü buzdan bir sistemle birleştirip kasabayı sıcacık bir cennet haline getireceğim. Hepiniz gelecekte beni Brumervik'in mucidi olarak anacaksınız." Liljohan, Olaf'ın sözlerine inanmış gibi görünüyordu. Erik ve Hans ise artık Olaf'ı durdurmanın imkansız olduğunu bildikleri için projeye gönülsüzce katıldılar. Eski yel değirmeni kasabanın en yüksek noktasında yer alıyordu. Olaf, değirmenin her yerine buz ve kar yığmaya başladı. Kanatlarını güçlendirmek için Karlsson'un eski tahtalarını kullandı ve bu tahtaları buzla kaplayarak rüzgarın gücünü arttırmayı planladı. Olaf, değirmenin içine bir ısıtıcı mekanizma kurmuştu. Bu mekanizma, dönen kanatların ürettiği rüzgar enerjisiyle çalışacaktı. Tabii ki Olaf'ın ısıtıcı mekanizması, Hans'ın bodrumunda bulunan eski bir kömür sobasından ibaretti. İnşa sırasında Brumervik halkı yine meydanda toplanmış, Olaf'ın bu yeni çılgınlığını izliyordu. Margit teyze kahvesini yudumlayarak olan biteni yorumladı. "Margit teyze, eğer bu değirmen gerçekten çalışırsa Olaf'a inanmaya başlayacağım. Ama tabii öncelikle hepimizi havaya uçurmazsa." Hilda, "Bence bu kez daha az felaket olur. Çünkü Erik hala bir parça akıllı ve Olaf'ı durdurmaya çalışıyor gibi görünüyor."
Değirmen tamamlandığında Olaf büyük bir açılış düzenledi. Halk, rüzgar değirmeninin çalışmasını izlemek için kasabanın kenarındaki tepeye çıkmıştı. Olaf, sevgili Brumervikliler, işte Brumervik'in ilk buzdan rüzgar değirmeni. Bu yapı kışın sertliğini lehimize çevirecek ve kasabamıza sıcaklık getirecek. Şimdi tarihe tanıklık edin. Olaf'ın komutuyla Erik mekanizmayı çalıştırdı. Değirmenin kanatları rüzgarla dönmeye başladı. Başlangıçta her şey yolunda gibiydi. Kanatlar hızla döndü. Sobadan çıkan duman ise Olaf'ın planının işe yaradığını düşündürüyordu. Ancak kısa bir süre sonra Olaf'ın ısıtıcı mekanizması aşırı ısınmaya başladı. Sobanın boruları donmuş buzlarla birleşmişti ve bu birleşim basınç nedeniyle sobayı patlama noktasına getirdi. Erik bağırarak, "Olaf, bu soba patlamak üzere, rüzgar değirmeninden çıkmamız gerek." Olaf, hayır, bu sadece bir başlangıç, her şey plan dahilinde." Tam o anda değirmenin içinden büyük bir patlama sesi geldi. Sobanın içindeki basınç buzdan kanatları paramparça etti ve kasabanın tepesinden devasa bir kar fırtınası koptu. Değirmenin çevresindeki herkes bir anda kendini karla kaplanmış buldu. Halk bu yeni felaketi izlerken kahkahalarla Olaf'a bağırıyordu. Erik, Hans ve Liljohan karların altından çıkarken Olaf yine kafasını kaşıyordu. Ama yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Olaf, "Tamam, belki bu da tam olarak istediğim gibi olmadı. Ama bu da bir başarı değil mi? Bakın, kışın ortasında hepimiz kar fırtınasının ne kadar güzel olduğunu gördük." Margit teyze, "Olaf, bence kasabamız senin sayende tarih yazdı. Tabii ki bu felaketlerin tarihi olacak." Halk gülerek Olaf'ın yanına geldi. Herkes Olaf'ın projelerinin başarısız olduğunu biliyordu. Ama aynı zamanda onun inatçı ve asla pes etmeyen ruhunu da takdir ediyorlardı. Brumervik'in uzun kışları Olaf'ın çılgın projeleri sayesinde çok daha eğlenceli hale gelmişti. Olaf, son patlamayı izlerken derin bir nefes aldı ve kendine söz verdi. Olaf, belki rüzgar değirmeni olmadı ama bir dahaki sefere kesinlikle Brumervik'i bir buz cennetine çevireceğim. Brumervik halkı Olaf'ın çılgınlıklarını daha ne kadar kaldırırdı bilinmez. Ama Olaf'ın çabaları kasabaya kahkahalar ve bolca macera getirmeye devam edecekti. Vakti zamanında rüzgarın fısıldadığı, suyun tersine aktığı, kuşların bile ters uçtuğu bir diyarda huysuzluklarıyla ün salmış Sir Barnaby yaşarmış. Ama kader onun kapısını çalmaya kararlıymış. Eski zamanlarda İngiltere'nin kuzeyinde, sislerin ve yeşil tepelerin ardında adı pek duyulmamış bir kasaba vardı, Whittlethorpe. Kasabanın başında Sir Barnaby adında huysuz mu huysuz bir toprak sahibi bulunuyordu. Barnaby, gençliğinde kibirli bir soylu olarak ün salmış, yaşı ilerledikçe bu kibri yerini komik bir inatçılığa bırakmıştı. Whittlethorpe halkı, onun sabahları at arabasının gıcırtısından şikayet eden, kazların sesini bastırmak için pencerelere tıkaç yaptıran, hatta rüzgarın yanlış yönde estiğinden bile şikayet eden biri olduğundan emindi. Ancak halk onu severdi. Çünkü ne kadar huysuzsa o kadar komikti. Barnaby'nin en sevmediği şey ise beklenmedik misafirlerdi. Bu yüzden konağının kapısına kocaman bir tabela çaktırmıştı. İstenmeyen misafirler giremez. Ama kader Barnaby'nin ne düşündüğünü pek umursamazdı. Bir sabah Barnaby kahvaltı masasında oturmuş, yulaf lapasını huysuzca karıştırırken uşağı Alfred telaşla içeri girdi. "Efendim, kapıda bir yabancı var.
dedi Alfred telaşını gizleyemeden. Barnaby kaşlarını çattı. Bir yabancı mı? Bu tabela ne işe yarıyor o zaman? Yoksa adam okumayı mı bilmiyor? Sanırım bilmiyor efendim, diye mırıldandı Alfred. Ama oldukça nazik görünüyor. Bir de yanında bir kedi var. Kedi mi? Diye homurdandı Barnaby. Bizi kediler mi kurtaracak şimdi? Gitsin başka kapıya Alfred. Ben bu tür saçmalıklarla uğraşacak yaşta değilim. Ancak Alfred, misafiri kovmak yerine kapıyı biraz daha araladı ve adamı içeri buyur etti. Barnaby, yabancının salona girmesiyle sandalyesinden doğruldu. Adam uzun boylu, saçları karmakarışık, üzerinde seyahatlerden yıpranmış bir pelerin vardı. Yanındaysa tuhaf bir şekilde parlak tüylere sahip bir kedi duruyordu. "Sir Barnaby," dedi adam derin ve melodik bir sesle. "Adım Cedric. Bu topraklardan geçerken sizinle tanışmam gerektiğini hissettim." Barnaby elindeki çatalı masaya bıraktı. "Hissettiniz öyle mi? Hislerle iş yapanları pek sevmem Bay Cedric. Hangi rüzgar sizi buraya savurdu? Söyleyin bakalım." Cedric rahat bir tavırla oturdu ve kedisini okşadı. "Size şunu sormama izin verin. Son zamanlarda garip şeyler oldu mu? Örneğin bir gece ansızın dükkanların kepenkleri açılmış ya da rüzgar size bir sır fısıldamış olabilir mi?" Barnaby bu saçma sorular karşısında şaşkına döndü. "Rüzgar mı? Rüzgar bana sadece odamdaki mumları söndürerek bela olur. Cedric, bu saçmalıklara ayıracak vaktim yok. Şayet bir işiniz yoksa bu kasabadan derhal gidin." Cedric gülümsedi ve yerinden kalkmadan şöyle dedi. "Belki de yakında bana ihtiyaç duyacaksınız. Kaderin yolları gariptir Sir Barnaby. Ama şimdilik size zamanınızı geri vereceğim." Barnaby, Cedric'in kibarca eğilerek salondan çıkmasını izlerken adamın söylediklerini umursamadığını göstermek için yüksek sesle bir şeyler homurdanıyordu. Ama Cedric'in ardından odada tuhaf bir sessizlik çöktü. Ve o gece Barnaby her zamankinden daha huzursuz bir uyku çekti. Ancak Cedric gitmeden önce Barnaby'nin konağının kapısına küçük bir not bırakmıştı. "Kaderi görmezden gelirsen o seni bulur." Sir Barnaby, Cedric'in bıraktığı notu tamamen unuttuğunu sanıyordu. Ama sabah uyandığında ilk yaptığı şey pencereye koşup kasabaya göz atmaktı. "Kader de neymiş?" diye kendi kendine homurdandı. "Ben kaderimi yıllar önce planladım. Hiçbir yabancı bunu değiştiremez." Ancak o gün kasabada her şeyin olağan dışı bir hal aldığını fark etti. Çiftçiler sabah tarlalarına gittiğinde saman yığınlarının ters çevrilmiş olduğunu gördüler. Fırıncı Bay Huxley, sabaha karşı tüm ekmek hamurunun tuz yerine şekerle karıştırıldığını fark etti. Barnaby'nin en sevdiği şarap şişesi ise bodrumda yuvarlanmış ve kırılmış halde bulundu. Konağındaki herkes korkuyla bakıyordu. "Bu işte o Cedric'in parmağı var," diye kükredi Barnaby Alfred'e dönerek. "Bunu hissetmiştim." "Efendim, Cedric'in dün gece kasabadan ayrıldığını duydum," dedi Alfred hafif bir endişeyle. "Ama kasaba halkı tuhaf şeylerin onun gelişiyle bağlantılı olduğuna inanıyor." Barnaby bunu duyunca daha da öfkelendi. Saçmalık, koca bir kasaba bir kediyle dolaşan tuhaf bir yabancının peşine düşecek kadar mı aptallaştı? "Bu meseleyle ben ilgileneceğim." Barnaby kasabaya indiğinde meydanda bir kalabalık toplanmıştı. İnsanlar birbirine fısıldıyor, şaşkınlıkla etrafa bakınıyorlardı. Kalabalığın ortasında genç bir kadın gözyaşları içinde konuşuyordu. Adı Rose'du ve Cedric'in kahvaltı ettiği handa çalışıyordu. "Cedric, başımıza tuhaf şeyler gelecek demişti," diye ağladı Rose. "Ama bizi koruyabileceğini de söylemişti." Barnaby kalabalığı yararak Rose'un yanına geldi. "O adamı ciddiye alıyorsunuz da beni almıyor musunuz?" diye bağırdı. "Cedric'in sizin için ne yaptığını sanıyorsunuz? Adam sadece laf salatası yapıyor." "Sir Barnaby,"
dedi kasabanın en yaşlılarından biri olan Bay Hector. Eğer Cedric haksızsa neden bu kadar çok şey ters gidiyor? Bu sabah dükkanımın kapısı kendi kendine kilitlenmişti. Anahtar cebimdeydi. Barnaby başını elleri arasına aldı. Hepiniz delirmişsiniz. Bu kötü bir kıştan kalan kasaba sıkıntısı. Tam o sırada meydanın ortasına bırakılmış bir not buldular. Notta yazanlar herkesi irkiltti. Kaderin ilk işareti, dengeniz bozulacak. Ne varsa düz eğri olacak. Barnaby notu okuyunca kaşlarını çatarak sinirle yere attı. Yeter artık. Eğer Cedric bir şey planlıyorsa onu bulur ve bu saçmalığı sonlandırırım. Barnaby o gece konağında bir plan yapmaya başladı. Alfred'i gönderip Cedric'i bulması için kasaba dışına bir haberci yolladı. Ancak gece yarısı konağın içinde tuhaf şeyler olmaya başladı. Barnaby'nin çalışma masasındaki kağıtlar kendiliğinden uçuşuyor, mumlar sönüyor ve Alfred ortalarda görünmüyordu. En kötüsü, bahçede bir gölge, Cedric'in kedisine benzeyen bir silüetle dolanıyordu. Barnaby, tüm cesaretini toplayıp bahçeye çıktığında bir anda ayağa kaydı ve bahçedeki havuza düştü. Islanmış ve sinirden deliye dönmüş bir halde bağırdı. "Cedric, bunun arkasında sen varsan bil ki intikamım çok acı olacak." Ancak cevap veren olmadı. Barnaby konağına geri döndüğünde kapısında yeni bir not buldu. İkinci işaret. Ne kadar inatçı olsan da bazı şeyler akacak. Ya kaderi kabul edersin ya da o seni sürükler. Barnaby, Cedric'i bulmadan huzur bulamayacağına karar verdi. Ancak Cedric'in peşine düştüğünde karşılaşacağı şeyler tahmin ettiğinden çok daha karmaşık olacaktı. Sir Barnaby, Cedric'in ardında bıraktığı notu sinirle buruşturup yere attıktan sonra odasına çekilmişti. Ancak huzur bulmak ne mümkün. Gece boyunca konağın pencereleri tıkırdamış, saatler durup yeniden çalışmış, hatta Alfred sabaha kadar ortalıkta görünmemişti. Alfred, nihayet sabah Barnaby'nin odasına girdiğinde yüzünde tedirgin bir ifadeyle duruyordu. "Efendim," dedi Alfred sesi titreyerek, "Cedric'i aramamız gerekebilir." Barnaby yataktan fırladı. "Ne? Bu kasabadan gitmesini söyledim. Onu niye arayalım ki? Ayrıca ben kader falan dinlemem." "Fakat efendim," diye devam etti Alfred, "dün gece bahçede dolaşan kedinin Cedric'in kedisi olduğunu söyleyenler var ve kasabanın kuyusundaki su tersine akmaya başlamış." "Su tersine mi akıyor?" diye bağırdı Barnaby. "Bunlar tamamen saçmalık." Ancak Alfred ısrarcıydı. "Halk çok korkmuş durumda. Herkes Cedric'in bizi uyardığını düşünüyor ve kaderin bize bir mesaj verdiğine inanıyor. Eğer onu bulmazsak işler daha kötüye gidebilir." Barnaby dişlerini sıkarak kalktı ve paltosunu kaptı. "Pekala, Cedric'i bulacağız. Ama bunu sadece şu kasaba halkının saçmalıklarına bir son vermek için yapıyorum. Eğer Cedric bana oyun oynuyorsa bu işin sonunda çok pişman olacak." Barnaby ve Alfred, Cedric'in izini sürmek için kasabanın sınırına doğru yola koyuldular. Yol boyunca Barnaby sürekli homurdanıyordu. "Beni dehşete düşüren şey," dedi Barnaby, "bu kasabanın yetişkin insanlarının böyle saçma şeylere inanması. Rüzgar biraz farklı esti diye kader falan diyorsunuz." Alfred sessiz kalmayı tercih etti. Barnaby'nin inatçılığı kasabada dillerden düşmese de Alfred onun içten içe korktuğunu hissediyordu. İzler onları eski bir değirmenin olduğu yere götürdü. Değirmen uzun süredir terk edilmiş bir haldeydi. Kapı gıcırdayarak açıldığında içeriden yalnızca rüzgarın sesi duyuldu. "Burada kimse yok," dedi Barnaby sinirle. "Bizi buraya kadar getirdin Alfred. Ne yapacağız şimdi?" Tam o sırada değirmenin köşesinde parlak gözleriyle bir çift kedi
onları izliyordu. Cedric'in kedisi. Barnaby gözlerini kısarak kediye doğru ilerledi. "Hey, burada ne yapıyorsun sen?" diye bağırdı. Ancak kedi kuyruğunu kıvırarak değirmenin arkasına doğru koştu. Barnaby peşinden giderken Alfred arkasından uyardı. "Efendim, dikkat edin." Değirmenin arkasına vardıklarında eski bir ahşap merdiven buldular. Merdiven yerin altına doğru iniyordu. Alfred tedirgin bir şekilde durakladı. "Efendim, bu iyi bir fikir mi?" Barnaby kaşlarını çattı. "Cedric buradaysa onu bulmam gerekiyor. Bu saçmalığı bitirmenin tek yolu bu." Merdivenler küçük bir yeraltı odasına iniyordu. Odaya vardıklarında Cedric onları sakince bekliyordu. Yanında kedisi oturuyor, yüzünde hafif bir gülümseme vardı. "Sir Barnaby," dedi Cedric, sanki onları bekliyormuş gibi. "Geleceğinizi biliyordum." Barnaby'nin sabrı taşmıştı. "Senin saçmalıkların yüzünden bütün kasaba paniğe kapıldı. Ne yaptığını zannediyorsun?" Cedric sakince ayağa kalktı. "Ben hiçbir şey yapmadım. Kader sadece olması gerekeni yapıyor." "Bu kader palavralarını bırak," diye bağırdı Barnaby. "Bu olayların arkasında senin olduğunu biliyorum. Şimdi hepsini geri al ve kasabayı eski haline döndür." Cedric bir an durup düşündü. Sonra gülerek şöyle dedi. "Sir Barnaby, kaderin amacını anlamıyorsunuz. Bu olaylar sizi değiştirmek için burada. İnançsız ve inatçı bir adamdan daha kötü ne olabilir?" Barnaby'nin yüzü kıpkırmızı oldu. "Ben asla değişmem Cedric. Şimdi derhal bu saçmalığı durdur." Cedric hafif bir tebessümle başını salladı. "Peki Sir Barnaby, ama bu size pahalıya mal olabilir." Tam o sırada yeraltı odasının duvarları sarsılmaya başladı. Alfred korkuyla bağırdı. "Efendim, buradan çıkmalıyız." Cedric ise sakinliğini koruyarak arkasını döndü. "Kaderin 3. işareti yaklaşıyor. Ne kadar inatçı olursanız olun, bir gün yüzleşmek zorunda kalacaksınız." Barnaby bu sözlerin ardından Cedric'in ne demek istediğini anlamaya çalışırken kendini yeniden maceranın tam ortasında bulacaktı. Çünkü bu işaretler onu bambaşka bir yola sürükleyecekti. Sir Barnaby yeraltı odasından çıkarken Cedric'in söyledikleri kafasında dönüp duruyordu. Kaderin 3. işareti ne demekti? Bu garip olayların arkasında gerçekten Cedric mi vardı, yoksa kasabanın delice bir hayal gücü mü? Alfred ise bir yandan sarsıntılardan şikayet ediyor, bir yandan da Barnaby'nin inatçılığına hayranlıkla karışık bir korkuyla bakıyordu. "Efendim, bu Cedric garip bir adam," dedi Alfred endişeyle. "Belki de dediklerini ciddiye almalıyız." "Saçmalık," diye bağırdı Barnaby. "Ciddiye alınacak bir şey yok. Adam kendini akıllı sanıyor, o kadar. Ama bu meseleyi kökünden çözeceğim." Barnaby konağa döndüğünde Cedric'in bahsettiği 3. işareti çözmeye kararlıydı. Ancak gece boyunca hiçbir şey olmadı. Sessizlik. Bu durum Barnaby'yi daha da sinirlendirdi. "Bütün bunlar sadece bir tesadüf," dedi kendi kendine. "Kimse benim kaderimi sorgulayamaz." Ertesi sabah Barnaby her zamanki gibi kasabaya indi. Ancak meydanda işler her zamankinden daha karmaşıktı. Kasabanın kuyusundan su akmıyor, fırıncı Bay Huxley'in ekmekleri taş gibi olmuştu. Çiftçiler, tarlalardaki mahsullerinin sabah bir anda solduğunu söylüyordu. Herkes Barnaby'ye bakıyordu. Sonuçta kasabanın lideri oydu ve çözümü bulmak onun sorumluluğuydu. "Cedric'in söylediklerini ciddiye almadınız, değil mi?" diye sordu yaşlı Bay Hector. Barnaby'nin sinirleri geriliyordu. Cedric'in hiçbir şey bildiği yok. Bu sadece bir tesadüfler zinciri. Sadece hava kötü gidiyor, o kadar. Tam o sırada Rose elinde başka bir notla koşarak geldi. "Bu sabah kuyunun yanında buldum,"
dedi notu Barnaby'ye uzatarak. Barnaby notu sinirle açtı ve yüksek sesle okudu. 3. işaret, inanç, en inatçı kalbi bile yumuşatır. Ya teslim olursun ya da sürüklenirsin. Barnaby kağıdı buruşturup yere attı. Yine bu saçmalık. Cedric'in oyunlarına daha fazla izin vermeyeceğim. Alfred hazırla at arabasını. Cedric'i bulacağım ve onu bu kasabadan tamamen uzaklaştıracağım. Barnaby ve Alfred Cedric'i bulmak için kasabadan ayrıldılar. İzler onları eski bir meşe ormanına götürdü. Ormanın içi sessiz ve garip bir şekilde huzursuzdu. Barnaby'nin öfkesi tedirginliğiyle yarışıyordu. Ormanın derinliklerinde Cedric bir ağacın altında oturmuş, kedisiyle oynuyordu. Barnaby onu görür görmez bağırmaya başladı. "Cedric, yeter artık. Bu oyunlara bir son ver ve kasabamı rahat bırak." Cedric her zamanki sakinliğiyle ayağa kalktı. "Sir Barnaby, kader size konuşuyor ama siz onu duymamak için çok inatçısınız." "Kader falan yok," diye bağırdı Barnaby. "Bu sadece senin aptalca oyunların." Cedric, Barnaby'nin gözlerinin içine bakarak sessizce gülümsedi. "O zaman kaderin 3. işaretini kendi gözlerinle gör." Tam o anda Barnaby'nin arkasından bir gürültü koptu. Döndüğünde ormanın derinliklerinden bir su seli akıyordu. Su önüne çıkan her şeyi sürüklüyor, Barnaby ve Alfred'i yerlerinden zorlukla tutunmaya zorluyordu. Cedric ise sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi ağacın dibinde sakinliğini koruyordu. "Bu bir şaka mı?" diye bağırdı Barnaby. "Bütün bunlar senin işin mi?" Cedric başını iki yana salladı. "Hayır Sir Barnaby, bu kaderin size verdiği bir ders. Su gibi olun, inatçılığınızı bırakın ve değişime açık olun." Barnaby suyun içinde çırpınırken Cedric'in bu felsefi sözleriyle daha da sinirlendi. "Ben hiçbir şeyden değişmeyeceğim," diye bağırdı. Ancak su onu ve Alfred'i aşağıdaki bir dereye kadar sürükledi. Su durulup da Barnaby dere kenarında nefes nefese kalırken Alfred onu çekiştirerek yanına oturdu. "Efendim," dedi Alfred, ıslak saçlarını düzeltirken. "Belki Cedric haklıdır. Bu olaylar bize bir şey öğretmeye çalışıyor olabilir." Barnaby Alfred'e ters bir bakış attı. "Saçmalık ama belki küçük bir ihtimal," dedi. Sonra aniden sustu. Bu düşünceyi yüksek sesle dile getirmek istemiyordu. Cedric her zamanki gibi ansızın ortaya çıktı ve başıyla hafifçe selam verdi. "Sir Barnaby, belki de artık değişim için hazır olabilirsiniz." Barnaby gözlerini devirdi ama sessiz kaldı. Çünkü içten içe Cedric'in söylediklerinin bir kısmının doğru olabileceğinden şüphelenmeye başlamıştı. Barnaby, dere kenarında Alfred'in yardımıyla ayağa kalkarken Cedric'i öfkeyle izliyordu. Islanmış ve gururu kırılmış bir haldeydi. Ancak bu defa sesinde bir yumuşama vardı. "Pekala Cedric," dedi Barnaby derin bir nefes alarak. "Kader, kader, kader. Bu kadar bahsettiğine göre bana ne yapmam gerektiğini söyle. Ama bil ki eğer bu işin sonunda hiçbir şey değişmezse bu sefer gerçekten seni kasabamdan sürükleyerek çıkarırım." Cedric hafifçe gülümsedi. "Kaderin son işareti geldiğinde kendi yolunu bulacaksın Sir Barnaby. Ama bunun için bana değil, kendine inanmalısın." Barnaby homurdandı. "Daha fazla bilmece istemiyorum. Ne yapmam gerektiğini açıkça söyle." Cedric başını sallayarak kedisini kucağına aldı ve dönüp gitmeden önce son bir şey söyledi. "Kader size sadece yol gösterir ama o yolda yürümek sizin tercihinizdir." Barnaby ve Alfred kasabaya geri döndüğünde işler daha da kötüleşmişti. Kuyunun suyu tamamen çekilmiş, mahsuller tamamen çürümüştü. Halk, Cedric'in söylediklerini hatırlayarak Barnaby'ye döndü. "Sir Barnaby," dedi yaşlı Bay Hector,
titreyen bir sesle, "Kaderin işaretlerini görmeyi reddedersen hepimiz kaybedeceğiz. Lütfen bir şeyler yapın." Barnaby'nin kafası karmakarışıktı. Cedric'in dedikleri kulağına çınlıyordu ama inatçılığı hala ağır basıyordu. Tam o sırada Alfred hafifçe onun omzuna dokundu. "Efendim," dedi Alfred alçak bir sesle. "Belki de kader size liderliğin anlamını öğretiyor. Belki liderlik her zaman haklı olmak değil, bazen değişime açık olmaktır." Barnaby, Alfred'in sözleriyle donup kaldı. İlk kez durup düşündü. Hayatı boyunca inatçı, kibirli ve dediğim dedik bir adam olmuştu. Ama şimdi kasabası için bir şeyler yapması gerekiyordu. Tam o sırada kasabanın meydanında bir fırtına koptu. Gökyüzü karardı. Rüzgar şiddetle esti ve kasabanın eski çan kulesinden gelen bir ses bütün meydanı doldurdu. Barnaby gözlerini kaldırdı. Çan yıllardır bozuk olduğu için hiç çalmamıştı ama şimdi melodik bir şekilde yankılanıyordu. Kasabalılar dehşet ve hayranlıkla çana bakarken Barnaby aniden Cedric'in sözlerini hatırladı. "Kaderin son işareti," diye mırıldandı. Çan çalmayı durdurduktan sonra meydanda derin bir sessizlik oldu. Herkes Barnaby'ye bakıyordu. Artık lider olarak bir karar vermesi gerekiyordu. Barnaby derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. "Kasabalılar, belki de Cedric'in dedikleri doğru, belki de inatçılığım bizi buraya kadar getirdi. Ama bugün değişimin günü. Su geri gelene, mahsuller tekrar yeşerene kadar çalışacağız. Ve eğer bu kaderin bir sınavıysa, hepimiz birlikte mücadele edeceğiz." Halkın arasında bir mırıltı yayıldı. İlk defa Barnaby onların güvenini kazanmış gibi hissediyordu. Alfred hafifçe gülümsedi ve Barnaby'ye onaylar bir bakış attı. Barnaby'nin konuşmasından kısa bir süre sonra kasabada bir şeyler değişmeye başladı. Kuyudan yeniden su akmaya başladı. Çiftçiler tarlalarındaki mahsullerin yeniden canlandığını gördüler. Fırıncı Bay Huxley'in ekmekleri yine taze ve güzel kokular yaymaya başladı. Kasabalılar Barnaby'nin sözlerini dinleyerek birlikte çalışmaya başladılar ve her şey normale döndü. Ancak Barnaby bir şeyin farkına vardı. Değişim sadece doğada değil, kendi içinde de olmuştu. Cedric ise bir daha kasabada görünmedi. Ancak Barnaby, konağının penceresinde bir günlüğün içine şöyle bir not bıraktı. "Kader sadece görmek isteyen gözlere görünür. Artık görebiliyorsun Sir Barnaby." Barnaby bu notu alıp bir köşeye koydu. Yıllardır ilk kez gülümsedi. Cedric'in garip oyunlarına kızmış olsa da sonunda kaderin ne demek olduğunu anlamıştı. Barnaby artık huysuz bir adam olmaktan çok, kasabasının sorunlarını çözmeye çalışan bir lider haline geldi. Kasabalılar onu daha çok sevmeye başladı. Çünkü artık sadece komik bir huysuz değil, aynı zamanda cesur bir liderdi. Cedric'in gelişi, Barnaby'nin hayatında sadece bir ders değil, yepyeni bir başlangıç olmuştu. Ve bir daha, Barnaby ne zaman penceresinden dışarı baksaydı, rüzgarda Cedric'in kedisinin kuyruğunu sallayarak onu izlediğini gördüğünü sanıyordu. Ama bu sefer sadece gülümsüyordu. Çünkü artık kaderle inatlaşmayı bırakmıştı.